Hiç gökyüzüne baktığınız zaman orada ne olduğunu merak ettiniz mi? Voice of the Void işte böyle bir oyun. Oyunu bilmeyenler için kısaca anlatayım. İrlandalı Doktor Kell adında doktora sahibi bir bilim insanıyız. Uzaydan gelen sinyalleri yakalamak ve işlemek için İsviçre'nin Alplerindeki ıssız bir tesise gönderiliyoruz. Tek görevimiz bu devasa antenleri kullanarak uzayı dinlemek ve yakaladığımız sinyalleri merkeze raporlamak. Ancak antenlerin cızırtıları arasında yalnız olmadığımız fark etmemiz çok uzun sürmüyor. Bu videoda Voice of the Void oyunu hakkında bilmediğiniz detayları ve tüm hikayesini anlatacağım. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz ben Buff ve iyi seyirler dilerim. Gecenin bir yarısı zifiri karanlığın ortasında sadece el fenerinizin ışığıyla aydınlanan çakıl taşlı bir yolda yürüyorsunuz. Etrafınızı saran o devasa, karanlık ağaçların arasında görünmeyen yaratıkların sizi izlediği hissine kapılmamak elde değil. İsviçre'nin Alplerindeki bu ücra köşesinde yer alan Dunne Taylor Ormanı'na hayatınızı değiştirecek o prestijli iş için geldiniz. Elinizde sadece birkaç kişisel eşyanızı barındıran, üzeri çıkartmalarla dolu küçük bir bavul var. Ana üsse ulaştığınızda karşılaştığınız manzara size vaat edilen o profesyonel bilim merkezinden çok ama çok uzak. Ön kapının şifresine girip içeri adım attığınız an burnunuza çürümüşlüğün ve terk edilmişliğin kokusu çarpıyor. Yerlerde çöpler, duvarlarda garip lekeler, etrafa sıçılmış boş yemek kapları ve devrilmiş eşyalar var. Burası bir araştırma tesisinden çok aklını kaçırmış birinin son sığınağına benziyor. Çalışma masanızın üzerindeki çöpleri temizleyip bilgisayarı açtığınızda iki e-posta dikkatinizi çekiyor. Biri sizi yönlendiren Profesör Licht'ten, diğeri ise aşırı soğuk ve mesafeli bir dilde konuşan baş araştırmacı Doktor Bao'dan. Sizden beklenen tek şey tesisin etrafına dağılmış 24 uyduyu çalışır durumda tutmak. Uzayın derinliklerinden gelen o anlamsız cızırtıları bilgisayarınıza indirmek ve temizleyip merkeze satmak. Ancak bu paslı duvarların arasında size söylenmeyen korkunç bir gerçek yatıyor. Siz bu tesisteki ilk kişi değilsiniz ve kesinlikle sonuçta olmayacaksınız. Sizi buraya gönderen 1940'lar ile 50'ler arasında kurulan ASO adlı bu şirket arkasında birçok hükümetin ve gizli yatırımcının bulunduğu devasa bir gölge organizasyonudur. ASO bilimsel araştırma uğruna insan hayatını hiçe saymaktan çekinmeyen, personeline harcanabilir gözle bakan bir kurum. Tesisin inşasına dair belgeleri incelediğinizde bu projede çalışan V. Ziegler İnşaat ve Albertson Atık Yönetimi gibi şirketlerin inşaat bittikten hemen sonra gizemli bir şekilde iflas ettiklerini görüyorsunuz. Ancak asıl kan donduran detay tesise donanım sağlayan Stolus isimli şirket. Stolus adı tesadüf değil, demonoloji ve şeytani varlıkları anlatan meşhur Ars Goetia kitabında Stolus, astronomi ve değerli taşlar hakkında sırlar veren bir cehennem prensidir. Şirketin Latince mottosu olan cennete, cehenneme cümlesi bu antenleri sadece yıldızları değil, cehennemin ta kendisini dinlemek için kurulduğunu fısıldıyor adeta. Eğer bu tesiste bir tehlike varsa, peki sizden önceki çalışana ne oldu? Etraftaki o inanılmaz dağınıklığın ve pisliğin sorumlusu sizden önceki araştırmacı Doktor D. Doktor D karısından boşanmış, depresyonda olan ve alkol problemleri yaşayan Avustralya bir astronomdu. ASO ona büyük bir maaş ve hayata yeniden başlama şansı vaat etmişti. Ancak buraya geldikten kısa bir süre sonra ASO'nun Kanarya Operasyonu adını verdiği korkunç bir projenin partisi olduğunu fark etti. Eski madenciler madene inmeden önce zehirli gaz tespit etmesi için yanlarında bir kanarya götürdülerdi. Kanarya ölürse tehlike var demekti. İşte Doktor Kell, yani siz ve sizden önceki Doktor D, ASO'nun madeni saldığı o zavallı kanaryalarsınız. Yaşamanız beklenmiyor. Şirket sadece siz ölmeden önce ne kadar veri toplayabileceğine bakıyor. Doktor D bu gerçeği anladıktan sonra yaşadığı psikolojik çöküşü üstün dört bir yanına sakladığı günlüğünden okuyabiliyoruz. Yatak odanıza girdiğinizde köşede tavana kadar üst üste yığılmış kutular göreceksiniz. Bu kutuların arkasına baktığınızda bir insan iskeletiyle karşılaşıyorsunuz. Kutuları daha da kenara çektiğinizde tahtalarla ağır bir şekilde barikatlanmış bir bodrum kapısı ortaya çıkıyor. Tahtaları kırıp aşağı indiğinizde sadece zifiri karanlık değil, üst üste yığılmış cansız mankenler ve ağır bir demir kapı buluyorsunuz. Kapının ardındaki pencereden içeri baktığınızda tavandan aşağı sarkan inek cesetleri ve köşede yığılı insan kemikleri görünüyor. İşte Doktor D'nin günlüğü tam burada. Bu lanetli kapının yanında duruyor. Günlüğün sayfalarını çevirdikçe bir insanın aklını nasıl yitirdiğine şahit oluyorsunuz. Başlangıçta her şey normal. İkinci günde uzaydan sinyal yakaladığını, yemek yediğini anlatıyor. Ancak 13. ve 14. günlere gelindiğinde işin rengi değişiyor. Doktor D yakaladığı yüksek kaliteli bir sinyali işledikten sonra tiz,
robotik ve yankılanan sesler duymaya başladığını yazıyor. 25. günde gece ormandan gelen ayak sesleri duyduğunu ve "Lütfen durun" diye yalvardığını görüyoruz. Akıl sağlığı tamamen sıfırlanmış durumda. 36. günde ise ormandan kaçmaya çalışıyor ama ASO'nun görünmez sınırları onu içeri hapsediyor. Günlüğün sonlarında dağların arkasında parlak pembe bir ışık görüyorum. "Gidip bakacağım" yazıyor ve sonrasında sadece "buradan defol" kelimelerin karalığını boş sayfalar kalıyor. Daha sonra bir gün dağdaki devasa, dipsiz bir çukurun kenarında bir kan gölü buluyorsunuz. Doktor D muhtemelen o karanlığa atladı ya da atılmaya zorlandı. Peki bu ormanı ve bu dağları bu kadar lanetli yapan şey ne? Neden burada gerçeklik bu kadar kırılgan? Cevap yıldızlarda değil, ayaklarımızın milyonlarca yıl derinliğinde yatıyor. İnsanlık ortada yokken, dünya daha gaz ve erimiş kayadan ibaret bir gezegenken uzayda anomali fırtınası adı verilen kozmik bir olay yaşandı. Başka bir boyuttan kopup gelen devasa ve etten oluşmuş bir asteroid dünyaya çarptı. Tümör adı verilen bu devasa kozmik et kütlesi çarpmanın etkisiyle ayın oluşmasına sebep oldu ve kendisi de dünyanın derinliklerine gömüldü. Milyarlarca yıl boyunca dünya bu iğrenç tümörün etrafında şekillendi. İşte Dunlap-Taylor ormanının tam altında o devasa nefes alan kozmik tümör yatıyor. Bölgedeki tüm kayıpların, UFO'ların, açıklanamayan yaratıkların ve lanetlerin tek sebebi bu. Yeraltı kütlesinin uzayın derinliklerindeki diğer varlıkları bir mıknatıs gibi kendine çekmesi. ASO bunu biliyor. Sizi o tümörün tam üzerine yemiş bir böcek gibi bilerek yerleştirdiler. Gecenin bir yarısı gökyüzünde beliren o klasik uçan daireler, griler adı verilen aşırı saldırgan ve militarist bir uzaylı ırkına ait. Üstünüze doğru saldırılar düzenleyip gökyüzünden hayvan cesetleri yağdırıyorlar ve hepsinden daha korkuncu Rozitaller. Profesium adı verilen yok edilmez bir alışımdan yapılmış devasa antik mekanik varlıklar. Bir gece gökyüzünden altın rengi devasa bir dikili taşın üstünüze doğru düştüğünü görüyorsunuz. Üzerinde beliren hologram güneşe benzeyen bir şeyden kaçmanızı söylüyor. Rozitaller enerjilerini yeraltı mağaralarından çıkardıkları yaşam kristallerinden alıyorlar ve bizim varlığımızı bir karıncanın varlığı kadar bile önemsemiyorlar. Devasa mekanik bacaklarıyla ormanın üzerinde yürürken sadece onların gölgesi bile aklınızı kaçırmanıza yetiyor. Ama beni asıl dehşete düşüren bu teknolojik ve kozmik varlıkların ötesinde oyunun içine sızmış olan o saf, şeytani kötülük. Üstünüzün duvarlarına dikkatlice baktığınızda önceki çalışanların kazıdığı garip semboller ve çizimler göreceksiniz. Otomat makinesi odasındaki masanın tam altına gizlenmiş bir çizim var. Geyik kafataslı devasa bir Wendigo. Oyunda bu varlığın adı Furfur. Furfur da bir tesadüf değil. Aynen Stolus gibi Ars Goetia kitabında geçen fırtınaları kontrol eden bir iblis. Gecenin bir yarısı ormanda yürürken bulduğunuz bir geyik kafatasını alıp üstünüzdeki mikrodalgaya koyarsanız ekranınızdaki radar aniden onlarca kırmızı noktayla doluyor. Furfur'un bizzat kendisini çağırmış oluyorsunuz. Karanlıkta size doğru bakan o parlayan gözler ve kemik sesleri gece boyu peşinizi bırakmıyor. Şirket Stolus donanımlarıyla gökyüzünü dinlerken aslında Furfur gibi varlıkları uyandırdı. Tesisin dört bir yanına gizlenmiş olan cesetleri hatırlıyor musunuz? Duvarların içinde, yatağınızın altında ve üstün tam zemininde toplam 27 adet gözleri oyulmuş, parçalanmış insan cesedi yatıyor. Bu ASO'nun bilimi falan değil. Bu o kozmik iblislere verilmiş toplu bir kan kurbanıdır. Akıl sağlığınızın yavaş yavaş tükendiğinde halüsinasyonlar gerçeğe dönüşür. %0 akıl sağlığına düştüğünüzde kameranız istemsizce ormandaki belirli bir karanlık noktaya kilitlenir. Oraya bakmaya zorlanırsınız. Ya da dışarıda ormanın ortasında bulduğunuz eski, üzeri tahtalarla kapatılmış bir su kuyusu. Tahtaları kırıp içine girer ve orada uyursanız uyandığınızda kendinizi kuyunun içinde değil duvarlarında o kanlı sembollerin olduğu dört tarafı dev geyik kafataslarıyla çevrili taştan bir arafta bulursunuz. Çıkış yoktur. Yanınızda eski bir askeri bıçak ve çürümüş bir iskelet yatmaktadır. Gerçek dünyada uyurken ruhunuz o şeytani hapishaneye çekilmiştir ve bir süre sonra oyun tamamen çöker. Doktor Kell kaybolmuştur. Ancak bu kabusun gerçek bir sonu var. Eğer yeterince cesursanız ormanın en derinliklerinde haritada bile zar zor görünen bir bölgeye şeytanın ovalarına gidebilirsiniz.
Ağaçların aniden bittiği, ortasında dairesel olarak dizilmiş taşların bulunduğu küçük bir çayır. Ortasındaki notta Latince şu yazılıdır: geldiği yere geri döner. Geri dönme ve burayı unut. Burada istenmiyorsun. Ancak siz bir araştırmacısınız. Merakınıza yenik düşüp ormanın farklı köşelerine gömülmüş olan 7 adet insan kafatasını bulup bu taşların tam ortasına dizerseniz ritüeli başlatırsınız. Kafatasları aniden şiddetle titremeye başlar. Havaya yükselirler ve hızla kendi etraflarında dönerek gerçeklikte devasa karanlık bir kara delik açarlar. O anki rüzgarın uğultusu, yerin sarsıntısı ve ekrandaki bozulmalar sizi, elinizdeki eşyaları, hatta dışarıdaki ATV'nizi bile o sonsuz boşluğun içine çeker. Düşerseniz hiçbir kapının, hiçbir ışığın olmadığı devasa kayalar ve turuncu eğrelti otlarıyla dolu kapalı bir hücreye düşersiniz. Kaçış yoktur. Menüyü bile açamazsınız. Dünyanın sonunu kendi ellerinizle getirmişsinizdir. Aklınız tamamen yitirene kadar o taştan zindanda beklersiniz ve oyun ekranınız bir anda kapanır. Oyun tamamen çöker. Hiçbir şey yaşanmamış gibi masa üstünüze dönersiniz. Belki de en kötüsü kötü güneş felaketidir. Ayın 24. gününde şafak söktüğünde gökyüzüne bakarsanız güneşin artık ışık saçan bir yıldız değil, karanlık, devasa bir siyah bir kareye dönüştüğünü ve üzerinize kabus gibi çöktüğünü görürsünüz. Güneş artık bir enerji kaynağı değil, doğrudan bakanın zihnini ve bedenini parçalayan devasa bir kozmik tehlikedir. Işığa adım attığınız an et parçalarınız kemiklerinizden dökülerek yere düşmeye başlar. Ormandaki o yeşil ağaçlar anında kavrulur, her şey sararır ve erir. Güneş o kozmik boşluğun ta kendisi olmuştur. Voice of the Void bize uzayı dinlemenin ne kadar korkunç olabileceğini gösteriyor. Kulaklarınızı takıp o dipsiz uzaydan gelen sinyalleri işlemeye çalışırken arkanızdaki karanlık koridorda bir adım sesi duyduğunuzda hissettiğiniz o gerçek dehşet hissi. Biz evrenin o zifir karanlık denizinde çırpınan, hiçbir şeyden haberi olmayan küçük kanaryalarız. Ve o derin boşlukta bizim duymamamız gereken antik, şeytani ve devasa şeyler var. ASO o şeyleri çağırmak için biz yeme olarak kullandı. Tümör bizi çağırdı ve biz o sinyalleri indirerek kendi sonumuzu getirdik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.